Belçika Savunma Bakanı Franken son Türkiye ziyaretinde Baykar tesislerine giderek Türk drone endüstrisini övdü. Otokar Arma 2, Akrep 2 ve FNSS'e ait zırhlı araçların atış kulelerini Belçikalı John Cockerill şirketi üretiyor. Belçikalı XO şirketiyle imzalanan yeni mutabakat kapsamında Belçika askeri platformlarının elektronik gözlem, radar ve siber güvenlik altyapılarının Aselsan tarafından modernize edilmesi planlanıyor. Belçika yakın geçmişe kadar askeri yatırımlarını kısıtlı tutan bir strateji izlerken günümüzde komşularla tam entegrasyon ve envanterin güçlendirilmesi yöntemini izliyor. Personel krizlerini aşmak adına devreye alınan gönüllü askerlik modeli gibi dikkat çekici adımların yanı sıra küresel savunma sanayindeki ortaklık ağını da hızla genişletiyor. Belçika ordusunda taburlar dil kimliklerine göre kesin çizgilerle bölünmüş durumda. Fransızca konuşan bir taburla Felemenkçe konuşan bir tabur ortak tatbikat yaptığında telsizler karışabiliyor. Çünkü ülkede Fransızca, Felemenkçe ve Almanca resmi dil olarak kabul edildi. Bu videoda Belçika'nın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ekibi olarak farklı dillerdeki kaynakları tarayarak hazırladığımız bu kapsamlı dosyada Belçika'nın askeri gücünü tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Sizlerden 3 milyona uzanan yolculuğumuzda kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı istiyoruz. Ayrıca bir sonraki videomuzda hangi orduyu görmek istediğinizi yorumlarda belirtin lütfen. Hazırsanız başlıyoruz. Ordunun yapısıyla giriş yapalım. Bu bölümde Belçika'ya yönelik ilginç askeri notları da sizinle paylaşacağız. Ülkede zorunlu askerlik uygulanmıyor. 1992'de askıya alındı. Belçika'da zorunlu askerlik geri mi dönüyor tartışmalarına yol açan, ancak aslında tamamen gönüllülüğe dayalı olan ve Eylül 2026'da başlayacak olan yeni bir program devreye girdi. Savunma Bakanı Theo Franken, ülke tarihindeki personel krizini çözmek için ilginç bir hamle yaparak Belçika'daki 149.017 yaşındaki gence askerlik davet mektubu gönderdi. Seçilen gençlere eğitim süresince aylık net 2.000 avro maaş ödenecek. Gençler bir yıl boyunca harita okuma, temel askeri taktikler, silah kullanımı ve ilk yardım gibi yoğun eğitimlerden geçecek. Bir yıllık gönüllü hizmeti tamamlayan gençler sonraki 10 yıl boyunca ordunun yedek askeri statüsünde kalacak. Belçika askeri sisteminde kadınlar için herhangi bir branş veya rütbe kısıtlaması yok. Muharebe birimlerinden savaş pilotluğuna kadar her yerde görev alabiliyorlar. Eylül 2026'daki programın %20'sini kadınlar oluşturuyor. Belçika ordusu Temmuz 2024'te yapılan reformla birlikte resmi olarak 5 ana kuvvet komutanlığına ayrıldı. Kara, deniz, hava, sağlık ve siber kuvvetler olarak yapılandı. Orduda yaklaşık 21.000 asker görev yapıyor. Bunların 10.000'inin kara kuvvetlerinde, 2.000'inin deniz kuvvetlerinde, 6.000'inin hava kuvvetlerinde, 1.000'inin sağlık kuvvetlerinde, 1000 askerin de siber kuvvetlerde bulunduğu tahmin ediliyor. Siber kuvvetleri biraz detaylandırmak gerekiyor. Belçika ordusu önümüzdeki 8 yıl boyunca siber savunma ağını büyütmek ve askeri bilgi sistemlerini korumak için ülkenin yerli teknoloji devlerinden Proximus NXT'yi baş siber savunma ortağı seçti. Tüm ağ ve sunucu yapısı bu şirket üzerinden millileştiriliyor. Siber askerler sosyal medya hareketliliklerini, düşman askerlerinin dijital ayak izlerini ve elektronik sinyalleri izliyor. Ayrıca ordunun satın aldığı askeri araçların yazılımlarını ve komuta ağlarını koruyor. Telsiz ve veri akışlarının dinlenmesini engelleyen askeri düzeyde donanımsal kripto cihazları kullanıyorlar. Siber kuvvetler ülke yasalarına göre resmi ve hukuki olarak bilgisayar korsanlığı yapmaya yetkili tek kurum. Özellikle Rusya bağlantılı hacktivist gruplar tarafından Belçika'daki kritik altyapı tesislerine, limanlara ve askeri sistemlere yönelik yoğun DDoS saldırılarına karşı mücadele ediyorlar. Belçika Anayasası'na göre ordunun en tepesindeki resmi başkomutanlık makamı ülkenin hükümdarına ait. Temmuz 2013'ten beri bu koltukta Kral Filip bulunuyor. Filip ise Belçika tarihinde saray yerine doğrudan halkın gittiği normal okullarda eğitim gören ilk veliaht prens oldu. Aynı zamanda komando, sertifikalı paraşütçü ve askeri pilot olarak biliniyor. Genelkurmay Başkanlığı görevinde ise Orgeneral Frederick Vansina bulunuyor. 900 saati doğrudan F-16 savaş jetlerinde olmak üzere askeri uçaklarla toplam 2600 saatten fazla havada kalmış kıdemli bir savaş pilotu olarak tanınıyor.
1998'de Kosova'daki ve 2011'de Libya'daki NATO operasyonlarında bulundu. Global Firepower araştırmasına göre Belçika ordusu 145 ülke içinde 61. sırada yer alıyor. Ordu bütçesinin gayri safi yurt içi hasılaya göre olan payını araştırdık. 2020-2026 arasını değerlendirdik. Yıllarca NATO'nun en az savunma harcaması yapan ülkelerinden biri olan Belçika, 2025 ve 2026 yıllarında jeopolitik baskılarla bütçesinde yükselişe gitti. Verileri Belçika'nın resmi haber ajansı ve NATO'nun savunma harcamaları raporlarından derledik. 2020 yılında %0,93, 2021'de %1,07, 2022'de %1,20, 2023'te %1,21, 2024'te %1,30, 2025'te %2 pay ayrıldığını öğrendik. 2026'da ise %2'den fazla bir oranı orduya ayırması bekleniyor. Belçika ordusunun yemek istihkaklarında ilginç bir detaya rastladık. Diğer ülkelerde genellikle konserve ürünleri ve temel atıştırmalıklar bulunurken Belçika askerlerinin çantalarında dünyaca ünlü Belçika çikolataları, lüks İtalyan makarnaları ve sosları bulunuyor. Bu bölümde ordunun kullandığı ekipmanlara geçeceğiz. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. Belçika piyadeleri FN57 Mk2 ve Glock 19 tabancalarını taşıyor. Kullanılan tüm tüfeklerin Belçika üretimi olması ise dikkat çekici bir detay. F2000, FC, Scar-L ve Scar-H tüfekleri envanterde. Belçika ordusunda tek bir tane bile ana muharebe tankı bulunmuyor. Tamamen müttefik entegrasyonuna ve modüler yapılara odaklanmış durumda. Bu yüzden zırhlı araçlardan bahsedeceğiz. Belçika'nın ana tekerlekli zırhlı araç ailesi İsviçre üretimi Movak Piranha serisinden oluşuyor. Orduda toplam 127 adet aktif varyantı bulunuyor. Belçika ordusu tek bir şasi üzerinde farklı silah ve görev sistemleri entegre ederek bu aracı farklı görevlerde kullanabiliyor. FUS versiyonu standart zırhlı personel taşıyıcı olarak geliştirildi. DF-30 versiyonu ise zırhlı muharebe aracı olarak biliniyor. DF-90'lar da ateş destek aracı olarak hizmet veriyor. Orduda tank bulunmadığı için üzerine 90 milimetrelik top entegre edildi. C2'ler de komuta kontrol aracı olarak görevlendiriliyor. Sıhhi tahliye amacıyla ambulans versiyonu da üretildi. Belçika'nın gelecekteki kara gücünün omurgasını oluşturan ve Fransa ile ortak yürütülen ünlü Camo projesi kapsamında envantere giren araçlara sahipler. VBMR Griffon model kullanılıyor. Toplamda 474 adet sipariş edildi. Araçların montajı Belçika yerel sanayisini desteklemek adına Belçikalı Molsy firması tarafından yapılıyor. 1996-1998 yılları arasında Avusturya'dan lisans alınarak 60 adet Pandur 1 zırhlı aracı üretildi. Günümüzde 31 adedi operasyonel olarak hizmet verebiliyor. Belçika envanterinde 218 adet ATF Dingo 2 zırhlı muharebe aracı bulunuyor. Bunlar Almanya'dan satın alındı. Belçika'nın hafif taktik zırhlı ihtiyacını ise İtalyan üretimi LMV Lynx'ler karşılıyor. Envanterde yaklaşık 80 adet kaldı. Çünkü yaklaşık 360 adet araç askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya hibe edildi. İtalyan LMV Lynx araçlarının yerini almak üzere Amerika'dan 322 adet Oshkosh CLV Falcon hafif zırhlı araç sipariş edildi. İnsansız platformlar ve hava savunma sistemlerinden bahsederek bu kuvveti tamamlayacağız. İnsansız hava araçlarının tamamı Amerika'dan satın alındı. RQ-21 Blackjack, RQ-20 Puma ve RQ-11 Raven model İHA'lar tercih edildi. Mobil hava savunma sistemi olarak Polonya üretimi Piorunlar kullanılıyor. Anti-drone operasyonları için Avustralya'dan Drone Gun Tactical ve Birleşik Krallık'tan Skywall Patrol sistemleri tercih edildi. LG-1 Mark II toplarından 14 adet envanterde. Bunların teslimatı 1997'de yapıldı ama zamanla bir miktarı emekliye ayrıldı. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Belçika donanması deniz platformlarında tamamen dışa bağımlı bir envantere sahip. Hollanda üretimi 2 adet Karel Doorman sınıfı fırkateyni kullanıyorlar. Fransa'dan 2 adet Castor sınıfı sığ su devriye gemisi de satın alındı.
Mayın avlama görevleri için Hollanda, Fransa, Belçika ortaklığıyla geliştirilen 4 adet tripartit sınıfı mayın avlama gemisi envantere katıldı. Ortak üretim kararı alındığı için diğer ülkelere de aynı gemilerden teslim edildi. Belçika kendi envanterindeki 1 adet gemiyi Ukrayna'ya hibe etti. 1 adet City sınıfı mayına karşı tedbir gemisi de Belçika donanmasında yer alıyor. Deniz havacılık araçlarıyla bu kuvveti tamamlayacağız. Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya konsorsiyumuyla üretilen NH-90 helikopterleri genel maksat ve arama kurtarma operasyonlarında görev yapıyor. İsveç ve İsviçre'nin birlikte geliştirdiği UMS Skeldar V-200 insansız platformu da envantere katıldı. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Bu bölümde doğrudan Belçika envanterinde yer almamasına rağmen kullanım hakkında sahip olduğu platformlardan da bahsedeceğiz. 44 adet F-16 savaş uçağı mevcut. Bunların 30 adedi 2028 itibariyle Ukrayna'ya verilecek. 8 adet F-16 ise aday askeri pilotların eğitimi için tahsis edildi. 2030 yılına kadar tüm F-16'ların F-35'lerle değiştirilmesi planlanıyor. Mayıs 2026 itibariyle 4 adet F-35 savaş uçağına sahipler. 8 adet F-35 ise aday pilotların eğitimi için ayrıldı. Nakliye ve tanker görevleri için 7 adet Airbus A400M modeller kullanılıyor. 2025 yılının Kasım ayında 18 adet Pilatus PC-7 siparişi verildi. Bunların tamamı aday pilotların eğitiminde görevlendirilecek. 4 adet NH-90 helikopteri arama kurtarma ve genel maksatlı misyonlarda yer alıyor. Hafif genel maksatlı görevler için AW-109 helikopterini tercih ettiler. 10 adet envanterde. 20 adet Airbus H-145 helikopteri için de sipariş verildi. Bazıları iç güvenlik birimlerine, bazıları ise askeriyeye ayrılacak. 3 adet MQ-9B Sky Guardian insansız hava aracıyla gözetleme ve görüntü istihbaratı toplama faaliyetlerini icra ediyorlar. Şimdi doğrudan Belçika'nın envanterinde bulunmayan ancak anlaşmalar gereği erişim izni bulunan araçlara geçelim. Çok rollü tanker ve ağır nakliye görevleri için Airbus A330 MRTT'ler bulunuyor. Aynı zamanda sıhhi tahliyeler için de tercih edilebiliyor. Belçika, Çekya, Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç'le birlikte bu uçakları kullanıyor. 9 adet hizmette. Ek 3 adet daha devreye alınacak. Erken uyarı ve komuta kontrol için 14 adet Boeing E-3 Sentry uçakları da kullanımda. Uçaklardan ateşleyebilmek için çok sayıda modern füzeye sahipler. F-16 ve F-35'lerden atılabilmesi için AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 C8 AMRAAM füzeleri bulunuyor. Ayrıca güdüm kiti bulunan Pay-Wave mühimmatı da tercih edildi. Sky Guardian SİHA'larına entegre edilmek üzere Brimstone ve Hellfire füzeleri de envantere alındı. Ayrıca NATO'nun nükleer kapasitesine dahil olan B-61 bombaları da Klein-Bruegel hava üssünde konuşlandırıldı. Sağlık kuvvetlerine geçiyoruz. Genellikle insani yardım ve sivil tıp alanında hizmet veriyorlar. Askerler 5.7 Mk2 tabancası ve P90 hafif makineli tabanca taşıyor. Sıhhi tahliye operasyonları için AW-109 helikopteri görev yapıyor. Karadaki operasyonlar için Pandur 6x6 zırhlı ambulansları yer alıyor. Ayrıca Amerikan üretimi M113 zırhlı personel taşıyıcılar da ambulans hizmeti verecek şekilde modernize edildi. Alman şirket Mercedes-Benz tarafından üretilen Unimog 4x4 araçları da ambulans olarak kullanılıyor. John Deere M-Gator hafif genel maksatlı araç da özellikle sert yer şekillerinin bulunduğu arazilerde görevlendiriliyor. Toyota Land Cruiser ve Ford Transit araçlarının ambulans versiyonları da envanterde. Roll2 Basit Sahra Hastanesi de modüler hastane olarak bulunuyor. Hızlıca uygun arazilere kurulabiliyor. Siber güvenlik kuvvetlerinin özel bir envanter listesi bulunmadığı için özel bir anlatım yapmayacağız. Bu bölümde Belçika'nın yürüttüğü askeri projelerden bahsedeceğiz. Hem ülke için imkanlarla geliştirilenlerden hem de diğer devletlerle kurulan temasları anlatacağız. Belçika'nın askeri stratejisi komşularla tam entegrasyon üzerine kurulu olduğu için projeleri genel olarak tek başına değil, müttefikleriyle ortaklaşa yürütüyor. Kara kuvvetlerini modernize etmek için Kamo projesi gündemde. Pirana ailesinin DF-30 ve DF-90 ağır silahlı varyantları 2026 yılından itibaren Fransa'dan teslim alınmaya başlanacak olan EBRC Jaguar zırhlı keşif ve muharebe araçlarıyla değiştirilecek. Dingo 2 araçlarda Fransız VBMR Griffon modeliyle değiştirilecek. Boşa çıkacak araçların akıbeti belirsiz. Hibe veya depoda bekletme görülebilir.
Estonya'nın ürettiği Milrem The Miss insansız kara aracının geliştirilmesi için proje sürecine dahil oldu. Deniz kuvvetleri kapasitesini bir adım ileriye taşımak için Hollanda ile birlikte RMCM projesi geliştiriliyor. Deniz mayınlarına karşı koyma araçları temin edilecek. Bu yüzden City sınıfı yeni mayın avlama gemileri inşa ediliyor. Bu gemilerin kendisi mayınları imha etmeyecek. Bünyelerinde taşınan insansız sualtı ve su üstü araç sürüleriyle uzaktan tespit edilecek ve imha edilecek. Ayrıca Hollanda'dan 2 adet ASWF sınıfı anti-denizaltı fırkateyni de alınacak. Belçika, NATO'nun nükleer paylaşım görevini sürdürebilmek adına F-16'larını radarda görünmeme özellikli F-35A'larla değiştiriyor. Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortaklaşa geliştirdiği SCAF yani geleceğin savaş uçağı projesine Belçika'da dahil oldu. Amerika'nın en kritik hava mühimmatlarından biri olan AIM-120 AMRAAM füzelerinin Avrupa'daki yeni üretim ve nihai montaj üssü Belçika olacak. FN Herstal şirketinin üstlenmesi bekleniyor. Norveç üretimi 9 adet NASAMS hava savunma bataryaları da satın alınıyor. Platformdan ateşlenecek füzelerin Belçika'da üretilmesi planlanıyor. Çok namlulu roket atar sistemlerinin de alınması gündemde. Ancak ürün konusunda belirsizlik var. Alman-İsrail menşeli Europulse, Alman-Amerikan ortaklığı kurulan GMARS ve Güney Kore-Singapur işbirliği görülen K-239PL Chunmoo potansiyel adaylar olarak öne çıkıyor. Orta menzilli hava savunma sistemi içinse Patriot veya SAMP-T'ler öne çıkıyor. Henüz resmi alım yapılmadı. Görüşmeler sürüyor. İnsansız platform olarak UMS Skeldar V200 için 5 adet daha sipariş edildi. Belçika heyetinin son Türkiye ziyaretinde doğrudan Baykar tesislerine atıf yapıldı. Savunma Bakanı Franken Türk drone teknolojisini övdü. Gelecekte TB2, TB3 veya Akıncı SİHA alımı gündeme gelebilir. Fransa'dan Akeron MP anti-tank güdümlü füzesinin siparişi verildi. 761 parça sistem hizmete girecek. Ayrıca Sezar obüsü de satın alındı. 28 parça için sözleşme imzalandı. 2027 itibarıyla teslimatların başlaması öngörülüyor. İsveç'ten Saab Giraffe modelindeki kısa mesafeli hava savunma sistemi ve radarında satın alınacağı paylaşıldı. Anti-drone operasyonlarında kullanılacak. Son bölüme geçiyoruz. Belçika'nın askeri problemlerinden bahsederek tamamlayacağız. Orduda muazzam bir yaşlanma ve emeklilik dalgası var. Özellikle siber savunma, bilgi işlem ve teknik kadrolarda ciddi uzman açığı yaşanıyor. Soğuk savaş sonrası bütçe kesintileri nedeniyle tüm tanklarını sattıkları için Avrupa'da savaş riskinin tekrar yükseldiği bu dönemde ordunun elinde ağır zırhlı paletli güç yok. Şimdi sıfırdan bir tank filosu kurmak isteseler hem bütçeleri kısıtlı hem de küresel tedarik zincirindeki yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorundalar. Belçika yıllarca savunma bütçesini gayri safi yurt içi hasılasının %1'inin altında tuttu. Bu durum lojistik yetersizliklere ve boş mühimmat depolarına sebep oldu. Soğuk Savaş'ın bitimiyle savunma bütçesini en çok tırpanlayan Avrupa ülkesi Belçika oldu. Öyle ki mühimmat depoları tamamen boşaldı. Avrupa askeri uzmanlarının raporlarına göre Belçika ordusu bugün yüksek yoğunluklu bir çatışmaya girse elindeki mühimmat sadece birkaç saat, en fazla birkaç gün içinde tükenecek seviyede. Bu açığı kapatabilmek için Avrupa Birliği'nin ortak savunma finansman programından milyarlarca avroluk acil kredi çekerek füze ve mühimmat stoku yapmaya çalışıyorlar. Belçika Başbakanı Bart de Wever 2025 yılında NATO zirvesinde savunma harcaması hedeflerini tutturmanın kendileri için çok zor olduğunu açıkça itiraf etti. Olası bir hava saldırısında Belçika hava sahasını korumak için tamamen NATO müttefiklerinin jetlerine ve sistemlerine bağımlı. Sıfır hava savunma krizini çözmek adına Belçika, Almanya liderliğindeki ESSI projesine entegre oldu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 23 ülkelik bu dev projeyle Avrupa semalarını balistik füzelere ve jetlere karşı koruyacak ortak bir radar ve füze ağı inşa edilecek. Yeni katmanlı hava savunma sistemleri sipariş ettiler. Ancak bunların teslim edilip operasyonel hale gelmesi uzun yılları bulacak. Sonuç olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde askeri harcamalarını en çok kısıtlayan ülkelerden biri olmasının sonuçlarıyla bugün doğrudan yüzleşiyor.
Tankların bulunmaması ve hava savunma sistemlerindeki eksiklikler ülkeyi müttefikleriyle tam entegre ortak projelere ve sınır ötesi lojistik işbirliklerine bağımlı kılıyor. Bu tip girişimler endüstriyel kabiliyetleri artırmayı hedeflese de envanterdeki mevcut lojistik açıkların tamamen kapatılması zaman alacaktır. Belçika ordusunun bu stratejik değişimi modern dünyada niceliksel askeri güçten ziyade teknolojik ve dijital yeniliklere odaklanan yeni bir savunma modelinin sınırlarını test ediyor. Videoyu tamamladık. Belçika'nın modern ordusu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve analizlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Belçika Savunma Bakanı Franken son Türkiye ziyaretinde Baykar tesislerine giderek Türk drone endüstrisini övdü. Otokar Arma 2, Akrep 2 ve FNSS'e ait zırhlı araçların atış kulelerini Belçikalı John Cockerill şirketi üretiyor.